Benim asıl baştan beni korkutan, üzen şey buydu yani. Korkutan. Yani evet, yani şöyle, bunlar gerçekten ciddiler hani, diyorsunuz. Evet, ciddiler. Yani bakın, eğer bu cumartesi günü bir anlaşma olmazsa hakikaten en son 2 tane uçak gemisi daha gönderdiler. İran'ı vurmak niyetindeler yani. Buna o kaçınılmaz hocam. Şurayı bir okuyayım. Yani öyle mi diyorsunuz? Evet, tamam. Şunu iş. bir okuyayım. Hakikaten merak ediyoruz ne olacak. İran'la doğrudan görüşüyoruz dedi. Donald Trump o yaptığı görüşmede Beyaz Saray'da Netanyahu ile işte bir iki gün öncesinden bahsediyoruz. Cumartesi günü üst düzey bir toplantı yapacağız. İran'ın nükleer silahları olamaz. Anlaşmaya varamazsak İran büyük tehlike altına girer ki bunu çok zikretti. Arakçı da dedi ki İran'ın Dışişleri Bakanı, cumartesi günü Umman'da dolaylı, Trump her ne kadar doğrudan dese de hayır, dolaylı diyor. Bu bir fırsat olduğu gibi testtirde top ABD'nin sahasında. Peki İsrail Başbakanı ne demişti? Trump'la İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda anlaştık. O beraber yaptıkları görüşmeden sonra yapılan açıklamalar bunlar. Bu hedefe diplomasiyle ulaşılabilmesi için 2003'te Libya'nın nükleer silahsızlanmasına benzer bir süreç gerekiyor. Yani işte kitle imha araçlarını o Aralık ayında, 2003'ün Aralık ayında bırakacaklar, bitirecekler, feshedecekler ve sonrasında mevcut olanlarını da imha edecekler gibi bir şey. Ama bunu kabul eder mi? Mesela burası... Kesinlikle hayır. Tamam mı? El pençe divandırmak bu. Bu kadar karşı gelmenin ne kıymeti, harbiyesi vardı. Yani şimdi burada aslında nükleer silahların ötesinde enerji tesisleri. İran kararnamesini hatırlarsanız Trump koltuğa oturduktan bir hafta içinde, birinci haftasında imzaladı. İran kararnamesi diye. Şunu diyordu. Zaten her şey oradan çıktı. Bir önceki dönemindeki gibi. Yok. Bu son yok. Oradaki gibi. 25-26 Ocak'tı tahmin ediyorum. İran kararnamesi imzaladı. İki şey söylüyordu. Bir, İran dışarıya petrol ihracatını sıfırlayacak. İki, yoksa vururuz. Bunu söylediler yani. Zaten iş ondan sonra... İran'ı vurmak için bahane aslında. Hepsi yani bahane. Nükleer silah bahanesiyle, aynı Irak'ta yaptıkları kitle imha silahı gibi nükleer silah bahanesiyle aslında şeyleri, hem nükleer silah tesisleri ama aynı zamanda, ya da nükleer tesisler ama aynı zamanda enerji tesisleri burada örtük olarak. Ki zaten tesisleri havaya uçuracağını söylüyor. Tüm ekipmanları sökmeli. Yani ürettiklerini yok edecek ve asla üretecek bir alan bırakmayacak. İstedikleri bu değil mi? Doğru anlıyoruz. Yani İran'ı İran yapan bütün her şeyden vazgeçmelerini istiyor aslında. Evet, onu anlatacağım çünkü bu imkansız Şuna bir şey. da bakalım hemen. Caroline Levitt ne dedi? Diyor ki kendisi bu arada Beyaz Saray sözcüsü. Başkan Trump açık bir şekilde İran'a bir seçim yapmaları gerektiğini söyledi. Aslında deklare ediyor Trump'ın söylediklerini. Ya müzakere ya bedel ödeyecekler. İran diplomasi yoluyla anlaşmaya varmayı tercih etmezse, ki biz bu yönde ilerlediklerini görüyoruz. Evet, bunun emareleri var. Bunun ciddi sonuçları olacaktır. Nükleer haritamızı alabilir miyiz? Sizi de böyle alayım o zaman ben. Harita üzerinde bize böyle yerini yurdunu göstererek anlatın. 6 tane üs var İran orada. kabul eder mi? Trump sahiden bu kadar ciddi mi? O zaman eyvahlar olsun. Hani biz, ülkemiz öyle bir noktada ki yani tüm dünyayı etkileyecek bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Ben de o yüzden yani nükleer Suriye'nin parçalanmasının Türkiye'ye etkilerini gördük. Bakın boşluk alanlarının terör örgütleri de, Irak aynı şekilde. Yani İran'ın istikrarsızlaşmasının Türkiye'ye etkilerini de konuşmak lazım. Çünkü bunlar son derece ciddiler. Yani hani blöf yaptıklarını ben düşünmüyorum. Gibi olmasın seyircilerimiz, yani biri İran, tamam. Coğrafya olarak yakınız. Amerika kadar uzakta değil. Bir Amerika, yani bana ne diyeceğimiz bir noktada değiliz. Yani. Bir tek bizi de değil bu arada. Suriye var, Irak var. Bir de İran. Türkiye'yi kuşatır yani neticede, yani bu istikrarsızlık. Hani buna çok konuşmak lazım. Tabii konuşalım. Alayım yorumunuzu. Şimdi burada görmüş olduğunuz haritadaki bu sarı noktalar rafineri. Bunlar önemli değil. Bunlar petrol rafinerisi. Niçin önemli? İran'a yapılacak bir operasyonda İran'ın ekonomik gücünü çökertmek hedefimiz varsa bu sarı noktaları da bombalarsınız. Ama esas bizim konuştuğumuz nokta şu mavi noktalardan meydana geliyor. Bunlar mavi noktalar, burada 4 tanesi görünüyor ama 2 tane de görünmeyen üs var. Buraya henüz alınmamış. Ben onlara izah edeyim. Tamam, buyurun. Şimdi bakın. Nedir onlar? Söyleyin, ben notumu alayım. İran'da 6 tane nükleer santral merkezi var. Bunlardan 4 tanesi nükleer enerjiyi işliyor. Ama 2 tanesinin de nükleer bomba yapmaya hazırda, yani o çalışmanın zeminini oluşturduğu iddia ediliyor. İddia ediliyor diyorum çünkü Amerika ve İsrail bunu iddia ediyor. Şimdi burada özellikle bu Fordo nükleer tesisi dediğimiz
uranyum zenginleştirme için kullanılan ikinci tesis. Bir de şurada yine uranyum zenginleştirmek için kullanılan bir nükleer tesisimiz daha vardı. Şurada olması lazım. Nerede? Şu. Evet. Irak ağır reaktörü. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nde İran'a karşı bir operasyon yapılacak mı İsrail'le beraber? Evet. Nasıl bir operasyon yapacak bu tartışılıyor. Buyurun, nasıl? İsrail şunu istiyor. Irak'a yaptığımız gibi. Amerika NATO'yu yanına alsın. İşte İngiltere'yi falan yanına alsın. Hep beraber gidelim. Aynı Irak'a yaptığımız gibi savaş açalım. Ve İran'ı 3'e 4'e 5'e bölelim ve bu İran meselesini kapatalım. İkinci şık, ikinci tercih, İran'a biz hava saldırısı yapalım. Nükleer santrallerini vuralım. Bu 4 nükleer santral ve 2 zenginleştirme santralini vuralım. Artı rafinerileri de vuralım. Böylelikle İran'ın hem nükleer kapasitesini yok edelim hem de rafinerilerini vurmak suretiyle petrol işleme kapasitesini yok edelim. Böylelikle ekonomisini, çünkü İran ekonomisi zaten ambargo altında. Evet. Adamlar zaten fakir, yurt dışından bir şey alamıyorlar, bir şey satamıyorlar, hepsi ambargo altında. Siz rafinerilerine vurduğunuzda İran ekonomisini tamamen çökertmiş olursunuz. O zaman ne yaparsınız? Askeri harekatla santralleri vurduktan sonra ve İran'ı bir ekonomik krize soktuktan sonra iç unsurları harekete değişir. İran'ı 50 yıl unsurları- geriye götürmek miydi? Bakın, rejim Değil mi? değişir. Öyle bir İç şeyden unsurları bahsediyordu. harekete geçirecekler. Ne yapacaklar? Rejim değişir. Şu bölgede 42 milyon Türk Zaten yaşıyor. amaçlarından birinin bu olduğu Aynen. da açıklanmıştır. Rejimin değiş. Rent Cooperation'da 4 parçalı İran'dan bahsediyor. Aynen hocam, şunu anlatacağım. Evet. Bakın Buyurun. şu bölgede Türkler var. Burada Oğuz Türkleri, 36 milyon Oğuz Türk'ü yaşıyor. Toplam 42 milyon Türk yaşıyor. Türkmen, Kıpçak Türkleri, Karapapaklar 42 milyon. Şu bölgede, bakın aşağı yukarı şu bölgede Kürtler yaşıyor. Urumiye Gölü civarında. Şimdi yine şurada Irak sınırında Arap kökenli Şiiler yaşıyor. Şimdi şunu yapmaya çalışıyorlar. İran'ı parçalamaya çalışıyorlar. İran'ı parçalamak istiyorsunuz. Çünkü İran hatayı baştan yaptı. İlk defa gömleğin düğmesini yanlış ilikledi. Ne yaptı? 1979'da mezhep esasına dayalı bir rejim kurdu. Mezhep esasına dayalı bir rejim kurduğu için Hocam o rejimi de kim kurdurdu? Şahı kim devirdi? Gene Amerika, yani bakın. Şimdi ondan dolayı bir kere tüm Sünni dünyayı kendine düşman etti bu 40 yılda, 50 yılda. İşte 1979'dan bu yana, Evet, 40 yılda. 79. Tüm Sünni dünyayı kendine düşman etti bir. İkincisi kendi topraklarında yaşayan Sünni olan unsurları kendine düşman etti. Yani Şii olmayan unsurları. Bir de Şii olan unsurları da İran milliyetçiliği yaptığı için düşman etti kendisine. Yani siz bugün gidin Güney Azerbaycan'da, yani Kuzey İran'da yaşayan Türk kardeşlerimize konuşun. Hepsi şundan muzdarip. Türk aşağılanıyor, Türk hakaret ediliyor, Türkçe konuşmak yasak, Türkçe konuşanlar dışlanıyor. Türk bölgelerinden gelen Türk insanlar devlette önemli yerlere gelemiyorlar. Ticarette ilerlemelerine izin verilmiyor. Tam bir mobbing uygulanıyor. İran dışarıya mezhepsel bir din gibi, yani Şii dini mezhepli odaklı bir devlet gibi görünse bile içeride kendi vatandaşına karşı bir İran milliyetçiliği, bir Fars, bir Pers milliyetçiliği de yapıyor. Dolayısıyla bütün unsurlar rahatsız. Türkler rahatsız, Kürtler rahatsız, Araplar rahatsız. Ve zaten rejim zor tutuyor. Şimdi siz gelip nükleer santrallerini vurur, petrol rafinerilerini vurur ve ekonomik krize sokarsanız İran'ı, Bir rejimden sonra da bu bahsedemeyiz. iç unsurları da Hareketlendirirseniz, desteklerseniz, düğmeye basarsanız ne olur? Burası İran. plan bu. Aynen hocam, Çatlar, valla tebrik darmadağın. ediyorum. Ben de bunu anlatırdım. Ben de bunu anlatırım, yani aynı kanaatteyim. Burada bakın, şu karıştırılmasın. İran'a yönelik bir kara operasyonu düşünülmüyor. Bunun altını çizelim. Yani bazen böyle söylediğimizde ya İran işte 1000 yıllık devlet şöyle, ya zaten adamlar buraya bir kara operasyonu düşünmüyor ki. Yani nükleer Öyle bir tesis kapasiteleri de yok hocam. yok hocam. Kimle Yok yapacaklar? yani. Öyle bir askerleri Aynen. yok ki. Girerlerse sopayı ip çıkarlar. Aynen. Yani. Perişan olurlar. Bunu biliyorlar. Ama ne yapmaya çalışıyorlar? Ağırlık merkezi burada enerji. İran'ın bütün ekonomisi şu an enerjiye dayanıyor. Peki hocam. Bu enerjiyi sen ekonomiden alırsan içerideki insanların eğer yönlendirilmiş provokasyonla neler yapabileceğini tahmin edin. Şimdi İran'la ilgili bir şey daha söylemek Yani işte istiyorum. Mahsa Amin'de gördük ortalığın. Tabii. Ya İran içi Kızılca çok hassas ya kıyamet ve olduğunu. kırılgan. Şimdi bakmayın, rejimin baskısıyla çok ses çıkmıyor ama yani böyle bir
şey ortamında bu dengeler değişebilir. Şimdi İran ordusuyla ilgili